Selam bebeler, nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim, şükürler olsun. Gece gece bana bir geldiler, ben de dedim ki bir size geleyim. Ne yapıyorsunuz? Bir çay, kahve, bir şey yok mu? Bak benim kahvem burada. Sizin kahveleriniz, çaylarınız nerede? Hadi koşun bakalım, alın da gelin. Bakalım neler anlatacağım. Şimdi bu arada nasıl geçti manitacılık gününüz? Aşağı yorumlara yazın, bekliyorum. Ya haber aldınız ya haber alamadınız, ya güzel geçti ya bazıları adım atmıştır. Bu şekil ilerlediğinizi düşünüyorum. Şimdi özellikle şu konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi çoğunuz diyor ki çok mesajlar alıyorum çünkü işte abla bu beni sevmiyor, bu nasıl bir sevgi, bu böyle yapıyor, bu böyle ediyor, sürekli benim canımı şöyle yaktı, böyle yaktı, böyle etti, böyle oldu. Şimdi öncelikle şunu bir sizin farkına varmanız gerekiyor. Ben sevmeyi biliyor muyum? Karşı tarafa bu sevgiyi nasıl aktarıyorum? Önemli olan o. Tamam mı? Sen şimdi kendinde olmayan bir şeyi karşı tarafa verebilir misin? Veremezsin. Şimdi bu bende varsa ben de bunu sana veririm. Değil mi? Satranç gibi düşün mesela. Şimdi karşı tarafa ne kadar neyi verdiğin çok önemli. Her zaman ne diyoruz? Denge, değil mi? O sana ne kadar saf ve temiz veriyor o duyguları, o da çok önemli. Sen ne kadar çıkarsız saf veriyorsun, o da çok önemli. Şimdi bir taraftan bir taraf ilişkilerde çıkar için veya menfaat için veya işte domuzdan ne kar koparsan bu da kar demek için yaşıyorsa bu tamamen sıkıntılıdır. Yani iki taraf karşılıklı gerçekten sevmesi, hissetmesi, bunun biraz da böyle menfaatten, çıkardan, işte yalandan, dolandan, güvenden, bunlardan geçiyor. Ama işte dediğim gibi şimdi öyle ilişkiler var ki sosyal medyada başlıyor, sosyal medyada bitiyor. Nereden başlarsan orada biter bir ilişki. Öncelikle onu da söyleyeyim. Şimdi burada demek istediğim şey şu. Fazla uzatmayacağım çünkü çok uzattığım zaman da çok uzuyor diyorlar. Ekstra kendime tarot kanalı açacağım konuşmak için sabahtan akşama. Vallahi açacağım. Zaten benim kanalım, yani istediğim gibi konuşurum. Kime ne? Sen de aç, sen de konuş. Yani sonuçta. Bu da benim kanalım. İster beğen, ister beğenme, yani konuşurum. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Önce ruhunuzu şifalandırın. Önce ruhunuzu iyileştirin. Şimdi bunu diyorum, tamam mı? Sonra diyorlar ki abla biz bunu nasıl yapacağız? Nasıl yapacaksın biliyor musun? Bu çok uzun bir yol. Yani bu bugünden yarına olmaz. Yani ben senelerimi verdim şahsen yani bunun için. Mesela kalp temizliği denilen bir olay var. Tamam mı? Allah herkesi buna nasıl, yani bunu herkese nasip etmez, kalp temizliği. Nasıl bir şey biliyor musun? Yani Allah dediğin zaman böyle o kalbinde onu hissetmek, tamam mı? Böyle en derinlerinde hissetmek. Şimdi sen bunu bir cümle olarak hissediyorsun, bir kelime olarak veya Allah deyip geçiyorsun, değil mi? O olay değil işte. Onu kalpte hissetmek. Ve kimse için kötü düşünmemek, kimsenin işine karışmamak, kimse için yorum yapmamak ve her zaman kendinden çok karşı tarafa istemek. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben hep şöyle derim. Bana bir nasip ediyorsan etrafımdaki, kanalımdaki işte herkese daha çoğunu nasip et derim. Yani bunu kendinize bir böyle şey gibi edinin, yani böyle bir zırh gibi, anlatabildim mi? Yani istekleriniz, dilekleriniz sırf kendiniz için olmasın. Etrafınızdaki kişilere de olsun ve yardım etmek. Tamam mı? Özellikle insanlara da değil, ya hayvanlara yardım etmek. Yani şimdi hayvanları biliyorsunuz ki yani ağzı yok, dili yok. Senden verirsen yer, vermezsen yemez. Anlatabildim mi? Sokaktaki hayvanlara. Yani sana ihtiyacı olan gelen kişileri geri çevirmemek, aslında işin aslı da bu. Farkında olmak, yani farkındalık çok önemli bir şey öncelikle. Şimdi sen zaten düzgün yaşarsan, dürüst yaşarsan, sade yaşarsan, e, kendi işine gücüne bakarsan, tamam mı? Zaten e, bu ruhun tamamen kendini yeniliyor yani. Anlatabildim mi? Çünkü ne kadar sadeleşirsen o kadar ruhun
yüceldiğini ve tamamen böyle nefis olaylarından uzaklaştığını hissediyorsun. Mesela ya ben Mercedes'e binsem ne, ona binsem ne, buna binsem ne, hiç böyle bir takıntılarım olmadı şahsen, anlatabildim mi? Yani hiç önemi yok. Yok benim şöyle marka şuyum olsun, böyle marka buyum olsun. Yok iPhone telefonum olsun, yok işte şöyle marka kıyafetim olsun. Yok şöyle göstereyim kendimi, böyle göstereyim kendimi. Şöyle lüks evim olsun. Niye olsun? Niye olsun? Yani onlar olsun. Sonra ne oldu? Tamam mı? Mutlu mu oluyorsun yani bunlar olduğu zaman? Şimdi bunu ben aldım geldim. İyi tamam, bir sürü para verdim. Bunun için çabaladım. O kadar yaptım ettim. Bunu aldım ben. Şimdi benim ruhumu mu besliyor bu? Hayır. Tamam mı? Ben bunu bir amacım vardı, hedefim vardı, aldım. Güzel, amacın hedefin olması güzel. Ama şimdiki amaçlar, hedefler çok saçma. Anlatabiliyor muyum size? Çok saçma yani. Bunlar böyle tüketmek için gelmişler sanki. Eğer hele ki Z kuşağı, onun için size diyorum ki yani sadeleşin, sadeleşin. Sadeleştikçe de ne kadar gerçekten yanlış şeylere kafa yorduğunuzu, işte yanlış şeyler için kendinizi üzdüğünüzü çok iyi anlayacaksınız. O zaman da ne olacak? Ruhunuzu besleyeceksiniz. Ruhunuzu. Yani ufacık şeyler sizi mutlu edecek. Bu ufak şey nedir? Yani ufacık bir şey. Nedir bu? Mesela seni bir dışarıda gezmek, bir çay içmek, bir kahve içmek, örnek veriyorum, veya sevdiğin kişiyle yan yana olmak. Bu seni mutlu edecek. Bu kadar basit yani. Şimdi tabii bunlar size biraz uzak gelebilir ama ben gene de anlatmak istedim. Şimdi bu 6 dakikayı sardırabilirsiniz. Çünkü çok konuştuğum zaman da çok konuşuyorsunuz Melek Hanım diyorsunuz ama işim bu. Şimdi bakalım. Sen kimsin? Sen kimsin diyelim. Bir soralım. Şimdi sen diyor bir inşaat sektöründe çalışabilirsin. Mühendis olabilirsin veya müteahhit olabilirsin ya da bir şirkette de çalışabilirsin. Ama güzel bir işin olduğunu görüyorum. Ve bazı hedeflerim vardı. Bu hedeflerine ulaşmak için de diyor çok çaba sarf etmişsin ve 6 yıldır da çaba sarf ediyorsun. Daha da çaba sarf etmek zorundasın. Hedeflerim var çünkü diyor. Bir çocuk kaybın olmuş olabilir diyor veya çocukla ilgili de bir sıkıntı içerisinde de olduğun bir süreçte olabilirsin. Bu senin kendi çocuğun da olabilir, bir rahatsızlığı olabilir veya bir uğraştığın bazı durumlar olabilir deniliyor sana. Şimdi aslında diyor çok sezgileri, hisleri kuvvetli birisin diyor. Fakat diyor bu sezgilerini, hislerini nasıl kullanacağını da bilmiyorsun. Hemen hemen bir yıldır da böyle bir durumdasın diyor sana. Çok hatıralarla yaşıyorsun. Kafanı çok yoruyorsun diyor. Şu anda diyor bir ilişkinin diyor bitirme aşamasındasın diyor. Ama bitireyim bitirmeyeyim mi diye diyor gene tereddütlerin var. Ama içinde kırılmışlıkların da çok diyor. Kalbin çok kırılmış diyor. Ve sen bunun aynı iş yerinde olabilirsin. Aynı işi de yapabilirsin. Belki bir öğretmensinizdir ya da diyor bir şirkette çalışıyorsunuz veya bu senin patronundur. Sen bunun işçisisindir diyor. Ama diyor sana burada diyor sürekli seni yargılayan, suçlayan veya ilişkiyi kendi istediği gibi yönetmek isteyen biri var diyor. Ve bu kişi diyor aksi bir kişi diyor. Yani böyle bak gözlüklü, açık tenli, saçları geriye doğru olan, genelde klasik giyinmeyi tercih eden diyor. Bir patron da olabilir bu diyor. Veya bu sensindir de. Ama bu kişi diyor genelde hep şöyle yapıyor. Yani benim istediğim gibi oynanacak kurallar deniliyor. Şimdi bunun dünyası biraz farklı senin dünyandan. Seni çok kırmış. Çok üzülmüş. Tekrardan her şey eskisi gibi olur mu, olmaz mı diye düşünüyorsun ama yani iki durum arasındasın diyor. Bu iki durum ne biliyor musunuz? Yani bu iki durum arasında deyip geçtikten sonra da bunu da açayım. Sürekli soruyorlar bu iki durum ne? Biz neyin arasındayız? Neyin arasındasın? Anlatayım sana.
Bir seçeneğin var, bir de hayatında bir kişi olabilir senin diyor, tamam mı? Üçlü bir ilişkide olabilir bu. Veya senin görüştüğün biri var, arka planda da yazıştığın başka kişiler var. İşini garantiye de almak istiyorsundur diyor. Bir güç savaşına girmişsiniz diyor. 4 aydır böyle diyor. Sürekli savaşıyorsunuz. Benim dediğim olacak, senin dediğin olacak diye diyor ilişkide diyor. Ve sen kendini artık diyor bu ilişkide tamamen diyor yalnız hissediyorsun. Ve yalnız bırakıldığını hissediyorsun. Ve bunu da diyor etrafındaki çoğu kişiye de anlatıyorsun diyor. Özellikle de bak burada bana denilen bir kadın var burada. Sarışın bir kadın ve bu kadının sözü çok geçiyor diyor. Bu kadını diyor dinledikçe diyor senin diyor hayatına diyor bir türlü adapte olamıyor bu kişi diyor. Ve senin arkandan çevrilmiş bir sürü şeyler var. Yalan, dolan, aldatma. Ve aynı zamanda da diyor sen bunları net bir şekilde hissediyorsun ama görmezden geliyorsun diyor. Ve sürekli savunduğun şey şu. Ben haklıyım diyorsun. Ben biliyorum diyorsun. Hissediyorum diyorsun. Ama bunu ispat edemiyorsun. Buradaki sıkıntı bu. Ve sana diyor ki biraz diyor kendine bakman lazım. Kendine dönmen lazım. Rahatlaman lazım diyor. Belki kısa bir tatile gidebilirsin diyor. Bu gittiğin tatilde de aslında diyor çok diyor böyle diyor güzel zaman geçireceksin diyor. Ama diyor geldikten sonra diyor her şey diyor çok çok farklı olacak diyor. Belki de bir yerde aşçısındır diyor ya da bir kendine ait bir işin de olabilir diyor sana ya da yemek yapmayı da çok seviyorsundur diyor. Bak 4 aydır yaşadığın her ne varsa senin diyor tamamen bunlar kadersel yaşadığın şeyler diyor. Ve diyor bakın kadersel olay diyor Allah kaderimizi yazar evet eyvallah fakat diyor yani senin gittiğin seçimler de çok önemli diyor. Şimdi sen burada seçtiğin şeylerde diyor yanlış yapıyorsan diyor kader sana seni neylesin diyor, anlatabildim mi? Yani buna çok dikkat etmeniz lazım. İstediğin şey başka bir yere gitmek istiyorsun diyor. Başka bir şehir olabilir, yurt dışı olabilir diyor. Burada diyor hem iş için gidebilirsin hem okul için gidebilirsin diyor. Sana çok iyi geleceğini düşünüyorsun. Çünkü kaçıştasın diyor. Kaçmak istiyorsun diyor. Ani bir yıkım yaşamışsın diyor. Bu ani yıkımdan sonra ani gelecek bir yıkım diyor. Olmuş veya olacak diyor sana. Ama bu yıkımdan sonra diyor şunun farkına varacaksın. Üzüleceksin ama sonradan diyor böyle bir dörtlü bir vadeler geçtikten sonra 4 hafta 4 ay geçtikten sonra diyor şunun farkına varacaksın. Ya bu yıkım iyi ki de olmuş hayatımda diyeceksin diyor. Hapiste olan bir yakının varsa diyor bununla ilgili de bir sıkıntı yaşayabilirsin diyor. Belki bu senin sevdiğindir, abindir, eşindir, erkek arkadaşındır diyor. Bununla ilgili de sıkıntı yapıyorsun diyor. Sen bir annesin diyor. Senin 2 çocuğun var ya da 3. Ve diyor sen bunlarla alakalı da diyor tamam mı? Kendi geleceğinle ilgili bazı planlar yapman gerekiyor diyor. Bu planları eksik yapıyorsun diyor. Sen diyor bu planları neden eksik yapıyorsun biliyor musun diyor. Her zaman çocuklarını düşünüyorsun diyor. Kendini hiçbir zaman düşünmemişsin ama diyor kendini de o çerçevenin içerisine koyman lazım diyor. Sen diyor kendini bir yere hapis etmişsin. O yerden de çıkamıyorsun. Aslında çıkışın nerede olduğunu biliyorsun diyor. Daralıyorsun, bunalıyorsun, kendine kızıyorsun, öfkeleniyorsun. Ama diyor her şeyi iç dünyanda yaşıyorsun diyor. Şimdi kendini hapis ettiğin yerde de diyor korkma diyor sana diyor. Bak diyor aslında burada diyor hapiste değilsin diyor. Bu kadar sıkılman, öfkelenmen normal. Kendi benliğini ve kendi ruhunu bulacaksın diyor burada diyor sana. Şimdi bazılarınızın bir hastalığı olabilir diyor. Bu diyor hastalıktan da diyor korkuyorsunuz diyor. Bu bir kalple ilgili de olabilir diyor. Rahimle alakalı olabilir diyor. Veya da diyor bakın yani bir operasyon da geçirebilirsiniz diyor. Çok dikkat edin bu da 5. aylarda olacak diyor. Şimdi bunları bana söylettiler. Peki. Şimdi sormak istiyorum aklımdaki kişi. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Fakat neden beni aramadın veya ne durumdasın diye sormak istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi ne durumdasın aklımdaki kişi diyelim.
Ne durumdasın, ne durumdasın, aklımdaki kişi ne durumdasın? Evet, bakıyoruz şimdi ne durumdaymış. Ben bir toprak burcuyum diyor. Ben sana dedim ki diyor, hayal kurma. Şu kartlarımı şuraya alacağım. Hayal kurmak istemiyorum diyor, tamam mı? Ve diyor ki, ben sana çok geldim ama diyor sen beni diyor kabul etmedin diyor. Şimdi de diyor ben diyor gelmek istemiyorum. Çünkü diyor aile sorunlarımız var. Bizim ikimizin arasında da çok sorun var diyor. Ve benim de sorunlarım var diyor. Onun için de diyor ben diyor sana yazmak istemedim diyor. Bak ben zaten diyor seni çok yoğun düşünüyorum diyor. Ben gelirsem sağlam geleceğim diyor. Bazı şeyleri hayatımda bitirip dengeye kurup o şekil gelmek istiyorum senin hayatına diyor. Ben diyor seni uzaktan çok seviyorum canım benim diyor. Ben sana diyor adım atmıyorum diye seni sevmediğimi mi düşünüyorsun diyor. Yanılıyorsun diyor. Ve ben bir Başak Burcu'yum diyor. Ve biz şu anda ayrıyız seninle diyor. Ama ben gene sana geleceğim. Gene sana geleceğim. Bugün olmazsa yarın geleceğim. Ama geleceğim diyor. Peki. Böyleymiş düşünceleri. Ne zaman adım atacaksın diyor. Şimdi bak bu evliyse tamam mı? Bununla aranda mesafe varsa şu anda bu kişi diyor senin şuna şöyle bir sözün geçmiş. Boşan da gel demişsin tamam mı? Ve bu da diyor ki ben diyor bir şeyleri bitirmeden adım atarsam tekrardan aynı şeyleri yaşayacağız. Seni de mutsuz edeceğim diyor. Şu anda ortalık çok karışık diyor. Ben dengeyi kurmaya çalışıyorum diyor. Evet diyor bazı yalanlarımız da ortaya çıktı diyor. Bununla ilgili de sıkıntı yaşıyorum diyor. Ama diyor yapacak bir şeyim yok diyor. Ben diyor sorumluluk almaktan da korkuyorum diyor. Ama eninde sonunda ne kadar korkarsa korksun bunun kaderi tamam mı? Burada bir karma yarattı ya şimdi. Bunun bedelini ödemek olacak diyor. İstediği kadar ailem desin, oyum desin, buyum desin, şuyum desin, ne derse desin. Bu diyor gelip diyor bu kaderi yaşayacak mı yaşayacak. Yani bu ayrılığı yaşayacak mı yaşayacak diyor eninde sonunda. Burada deniliyor ki sabır. Bazılarınız sabırla sınanıyor. Çünkü bu sabrı bilmiyorsunuz. Sabrı bilmeyen kişileri ne olur? Kişiler sabırla sınanır. Ve bu da büyük bir sınav olur. Öncelikle onu size söyleyeyim. Peki devam edelim. Peki ilişkimizde ne olacak? Soralım bakayım. İlişkinizde ne olacak? Sizi ne bekliyor ilişkinizde? Soralım. Şimdi diyor ki sen bir diyor ateş elementisin. Koç, aslan, yaysın ve diyor gerçekten de çok güçlüsün diyor. Ve çok kızgınsın diyor. Çok öfkelisin diyor. Öncelikle onu sana söyleyeyim. Aha ateşe ateş. Yani değnek kralıyla değnek kraliçesi. Neymiş? Koç aslan yay, koç aslan yay diyor. İkinizde de inatlaşıyorsunuz diyor. İkiniz de diyor kararsızsınız diyor. İkiniz de diyor böyle kılınçları çekmişsiniz ama birbirinizi çok seviyorsunuz. Çok da yakışıyorsunuz birbirinize. Şimdi erkek olan taraf yani eril olan taraf diyor plan projelerde diyor. Ve diyor işinle gücüne odaklanmış ama daima aklında sen varsın. Seni o kadar çok düşünüyor ki özellikle de gece olduğu zaman diyor. Düşünüyor ve uykusuz geceler yaşıyor diyor. Bu bir mühendis olabilir, müteahhit olabilir, mimar olabilir, inşaatla uğraşabilir veya da bir özel bir sektörde de çalışıyor olabilir. Tamam mı? Ve her ikiniz de inatlaşıyorsunuz diyor. Duygularınızı diyor gömmüşsünüz diyor ama bunlar ne kadar gömerseniz gömün diyor. Siz diyor bir türlü karar veremiyorsunuz diyor. Bakın ikinizin de birbirinden sakladığı, ikinizin de birbirinden gizlediği durumlar var deniliyor bana. Ve aniden bir ilişkinin bitişini anlatıyor burada. Aniden bir bitiş olmuş sizde diyor. Ve bu bitişten sonra diyor çok üzülmüşsünüz. Araya diyor bir sarışın bir kadın girmiş diyor. Su gruplarından balık, yengeç, akrep. Bu tamamen diyor kadersel olan durumunuz diyor aniden bir değişmiş diyor. Ve bu kadın değiştirmiş diyor. Bakın görüyor musunuz? Aniden değiştirmiş diyor. Çünkü bu kadın diyor her şeyi diyor böyle diyor sanki planlamış, programlanmış diyor. Fakat diyor bu diyor kişi sizi çok düşünüyor diyor.
ve diyor kendini oyalamaya çalışıyor. Siz de kendinizi oyalamaya çalışıyorsunuz. Burada diyor inatlaşıyorsunuz çünkü diyor. Ama bu ilişkide şöyle bir durum var. Ben size söyleyeyim. Ne kadar kim ne yaparsa yapsın. Ama diyor burada bir kadersel bir durum var diyor. Şu anda diyor her şey diyor askıya alınmış diyor. Burada bir kadın var çünkü su gruplarından. Bundan dolayı bakın bu illa bir sevgili olmaz anlamına gelmiyor. Bu anne de olabilir veya farklı bir üçüncü bir kişi eş de olabilir. Ama diyor burada bu askıya alınmasındaki temel neden diyor bu sıkıntı yani bu durumu diyor yaşamanız gerekiyordu. Çünkü ikiniz de egonuzu, ikiniz de diyor narsistliğinizi, ikiniz de diyor bencilliğinizi bir gözden geçirmeniz lazım. Bir törpülemeniz gerekiyor diyor. Şimdi tekrardan bir araya geleceksiniz. Yani sildiğiniz şeyleri tekrar birlikte yazacaksınız. Çünkü bak bir kere bu adım eril olan taraftan gelecek diyor. Çünkü diyor gerçekten size karşı duyguları çok. Özellikle bak ateş ve toprak erillerinden diyor size gelecek adımlar var deniliyor burada ilişkiyle alakalı. Şimdi eğer diyor size burada vazgeçen taraf dişiller olursa da şöyle bir durum var. Çünkü artık ben istemiyorum diyenleri de görüyorum burada. Ben kesinlikle kestirip atacağım. Burada bir aldatma da olmuş çünkü. Şimdi böyle bir durum olduysa da diyor size sizin hayatınıza girecek diyor. Bakın toprak gruplarından bir eril var diyor. Bu kişi kendine bu da güveniyor ve bunun da işi gücü iyi diyor. Tamamen diyor kılınç asıdır. Bakın kadersel hayatınıza girecek diyor ve çok da dengeli bir ilişkiniz olacak diyor. Fakat sizde şöyle bir korku oluşacak. Zaten böyle bir korku da var hep. İşte yapar mı, eder mi? Bir önceki ilişkinizi diyor, yeni tanışacağınız ilişkinize de yansıyabilirsiniz diyor. Yapmayın diyor. Bakın ben her zaman ne diyorum? Söylediklerinize şu dilinizden çıkana, ağzınızdan çıkana dikkat edin diyor. Diyorum değil mi? Dikkat et diyor sana burada. Yani güvenle alakalı sıkıntı yaşayacaksınız. Aslında karşınızdaki insan çok güvenilir bir kişi olacak ama siz gene de bir güvenle alakalı bir sorun yaşayacaksınız diyor. Ve sizin o istemediğiniz, terk ettiğiniz kişi dönüp tekrar size adım atacak diyor. Çünkü sizi takibe başlayacak. Neden? Enerjinizi keseceksiniz diyor. Sonra da diyor size diyor bir teklifle gelecek diyor. Ve siz de kabul edeceksiniz diyor. Ondan sonra diyor bakın ne olacak biliyor musunuz? Neyin farkına varacaksınız? Artık eskisi gibi olmadığının farkına varacaksınız. Kalbinizin çok kırıldığını ve arada üçüncü kişiler girdiğini anlayacaksınız. Sadece buluşma amacınız onun yüzünü görmek, işte onun hal ve hareketlerini, davranışlarını çözmek için olacak. Öncelikle bunu size söyleyeyim. Yaşanılacaklar bunlar. Ve bu da 3. ayın 23'ünde olacak diyor. Bir de 13'ünde olacak diyor. Peki. Bu bilgileri de aldık. Peki bana daha ne anlatacaksınız? Yani peki soralım bakalım. Peki ilişkisi düzgün giden, bir sorunu olmayan kişilere bakalım ya. Ne olacaklarmış? Yani ilişkin gidiyor. Biz evliliğe gider miyiz abla? Ne oluruz diyenler var mesela. Onlara bakalım soralım. Şimdi diyor ki bak bugün güzel bir kutlama yapmışsınız. Yani ilişkisi güzel giden bir kere siz diyor ruh ikizisiniz diyor. Allah evlilik teklifi alanlar mı oldu? Ne oldu? Evliliğe gidecek bu ilişki deniliyor. Ve siz birbirinize de çok bağlısınız diyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Peki kimmiş bunlar? Şimdi bu diyor yengeç burcu olabilir diyor. Öncelikle onu size söyleyeyim. Ve diyor hava gruplarından olabilirsiniz diyor. Bir de Oğlak burcu diyor. Tamam mı? Ve diyor çok da şanslı bir de aslanlar diyor. Çok şanslı bir sürece giriyorsunuz diyor. Sıfırdan başlangıç. Bakın sıfırdan. Eğer gerçekten yeni bir ilişkiye başladıysanız diyor bu işler diyor bak evliliğe kadar gider diyor. Çok da güzel gider. Şu saydığım burçlar çok dikkat etsin. Özellikle Aslan burcu, Yengeç burcu, Oğlak burcu bir de hava grupları. Neydir hava grupları? İkizler, Terazi, Kova. Ama gerçekten burada çok güzel diyor bir ilişki var deniliyor. Bu kişi diyor sözünün eri. Tamam mı? Bak severim ben böyle adamları. Adam hiç konuşmuyor arkadaş.
Bak görüyor musun? Kim ne derse desin diyor. Ben diyor istediğimi yaparım. Seni alacağım derse dediysem alırım diyor. Aha değnek kralı da çıktı, koç erkeği. Yani istediğim al. Bugün de nedir bu yani, ateşlerden gidiyoruz. Bak koç kadını. Ben dediysem diyor sözümü tutarım diyor. Dediğimi yaparım kardeşim diyor. Tamam, kimse de bana engel olamaz diyor. Öncelikle bunu size söyleyeyim. Yalnız burada bu iş evliliğe gider. Özellikle de bak bana diyor ki 8. ayları gösteriyor burada. Haberiniz olsun. Aldım, kabul ettim. Vallahi herkes mutlu olsun. Dileğimiz, isteğimiz bu yönde ama işte bazen sıkıntılar oluyor ne yazık ki. Şimdi bizi neler bekliyor diyelim. Bakalım sizi neler bekliyormuş diyelim. Neler bekliyor? Bu ayın sonuna kadar sizleri neler bekliyor? Öncelikle bir bakalım. Şimdi diyor ki ayın 27'sine kadar diyor kafanızda bir sürü soru işaretleri olacak diyor. Özellikle ilişkinizde ayrıysanız diyor. Çünkü soru işaretlerinin olması normal. Burada bir aldatma var, kandırılma var diyor. Şimdi mutlu olacağınız bazı durumlar olacak ama bunlar da diyor hem işle hem maddiyatla alakalı diyor. Bakın ne yapıyorsanız yapın biraz ölçülü yapın diyor. Seviyorsanız da ölçülü sevin. Yani dengeyi kurun burada diyor. Git gel çok yaşayanları görüyorum çünkü burada diyor. Kendinize değer verin diyor. Kendinize değer vermezseniz diyor size hiç kimse size değer vermez. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi bazı sıkıntılar bekliyor diyor bazılarınızı diyor. O da diyor hangi konuda söyleyeyim mi size? Sizin dengesizliğinizden dolayı diyor ilişkide yaşanılacak diyor sıkıntılar diyor. Şimdi geldiği zaman barış olduğu zaman işte aradaki sorunları konuşmaya başladığınız zaman sürekli ben böyle yaptım böyle ettim böyle dedin şöyle dedin dediğiniz anda diyor tekrar aynı durumu yaşarsınız diyor. Ve bakın diyor ki negatif enerjiler çok var bazılarınızda diyor. Bunları değişmesi gerekiyor diyor. Bunlar değişmezse diyor ilişkide bir adım bile ilerleyemezsiniz diyor size. Ve bu da bir kadın tarafından yapılıyor diyor. Tamam mı? Veya bunu siz de yaptırıyor olabilirsiniz. Beni sevsin, bana gelsin, benimle olsun diye diyor. Ama istediğiniz gibi olmuyor olabilir. Yaptırdığınız negatif enerjiler de diyor ters de dönebilir. Bunlara da çok dikkat etmeniz gerekiyor diyor. Öncelikle söyleyeyim. Şimdi bazı dönüşler var. Evet deniliyor burada bana. Ve şu var. Bu ayın sonuna kadar diyor hamile eğer çocuk durumları istiyorsanız diyor bunlarla ilgili diyor güzel haberler alabilirsiniz diyor. Şimdi bazılarınızda da şöyle bir durum var. Öncelikle söyleyeyim size çocukluktan gelen psikolojik rahatsızlıklarınız da olabilir diyor. Yani nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani küçükken sevilmemişsinizdir. Sevmenin ne demek olduğunu bilmiyorsunuzdur. Ve sürekli sevilme ihtiyacı, sürekli bir şeylere bağlanma, bağımlılık ihtiyacı duyuyor olabiliyorsunuzdur diyor. Bunları da diyor bir şifalandırmanız gerekiyor sizin diyor. Ondan sonra Allah'ın izniyle her şey yoluna girer diyor. Fakat bu ay eğer mesaj bekliyorsanız ayın sonuna doğru 29'u, 27'sine, 26'sına çok dikkat edin diyor size. Gelecek haberler var. Fakat burada gelen haberleri diyor siz hemen böyle gelsin bir gelsin bak ben ona ne yapacağım tarzıyla diyor yaparsanız burada diyor tamamen karşınızdaki kişiyi kaybedebilirsiniz. Onu da burada uyarayım. Sonra abla demedi demeyin yani söyleyeyim size. Peki şimdi çok soruyorsunuz ya ben de soruyorum kartlara. Bugün böyle bir açılım yapıyorum. Peki beni seviyor musun diyelim bakalım. Beni seviyor musun? Beni seviyor musun? Beni sevmeyen ölsün. Ben kendimi seviyorum. Kocam beni seviyor. Çocuklarım beni seviyor. Kanalımdakiler beni seviyor. Beni seven çok. Ben de beni seveni seviyorum. Şimdi bakalım. Beni seviyor musun? Ya niye bu kadar ego ve gurur yapıyorsunuz ki? Yani iki tarafta birbirini seven kişiler var burada. Ve diyor siz yazdan beri geçen sene yazdan beri engelli olanlar var tamam mı? Ya da böyle diyor sürekli diyor bir gel git yaşayanlarınız var diyor.
Şimdi bazı diyor maddi sıkıntılar da söz konusu diyor. Şimdi seni çok düşünüyor bir kere. Öncelikle onu sana söyleyeyim ama egosundan dolayı da adım atmıyor. Ve kendi kendini sıkıştırıyor diyor ve sen de enerjinle bak bunu ne yapıyorsun biliyor musun? Öncelikle sana onu söyleyeyim. Aslında bu kişi diyor kendi iradesiyle sana gelecek adım atacak diyor. Ama sen düşünce gücü denilen bir durum var biliyorsun değil mi? Şimdi sen düşünce gücüyle farkında olmadan her şey enerji biliyorsun değil mi? Yani her şey enerjiyle. Şimdi ruhumuz da bir enerji. Sen bu çekim yasası diye bir durum var. İstersen bilmiyorsan onu bir araştır. Şimdi sen neyi düşünüyorsan bunu bütün gün düşün. Onu itiyorsun sen tamam mı? Çünkü kaçıyor senden. Ama sen başka şeye odaklandığın zaman o direktman senin ayağına tıpış tıpış geliyor ama sen onu yapmıyorsun. Bak bunun enerjisini sıkıştırıyorsun sonra da bana gelsin. Bana gelsin diyorsun. Gelmez. Çünkü niye gelmez biliyor musun? Bir kere sen kendin yapıyorsun bu engeli koyuyorsun. Onun için de diyor bu kişi gelmiyor. Bir de bu kişinin ailesi olduğunu görüyorum. Ben evli bir kişi herhalde bu. Öncelikle onu sana söyleyeyim. Ama seninle geçirdiği zamanları hepsini çok düşünüyor. Çok düşünüyor. Seni çok düşünüyor. Peki özlüyor mu? Şimdi burada bir terk edilme olayı olmuş. Kafa karışıklığı olmuş. Ama seninle yaşadıklarını nostalji yapıp düşünüyor diyor. Ve daha henüz sana teslim olmamış. Daha egosu kırılmamış bu kişinin. Sen de yalnızsın o da yalnız. Ve ikiniz de diyor düşünüyorsunuz. Ama bak burada kadersel bir durum var. Her ikiniz de bunu bilmiyorsunuz. Her şey planlandı sizin için. Tamam mı? Ve burada sınanmanızın nedeni bu sıkıntıları yaşamanızın nedeni bana denilen ben olayı var ya burada onunla sınanıyorsunuz diyor size. Ve ne olacak dediğim zaman bir hesaplaşma olacak diyor size bak. Bu hesaplaşmadan sonra diyor her şey konuşulacak ve anlaşılacak diyor. Yalnız burada durumu idare edecek kişi dişiller söyleyeyim size. Yani eril düz bir mantıktır yani dişiller gibi kıvrak bir zeka yoktur. Onun için sen burada idare edersen bu ilişki ilerler. Ama sen idare etmezsen de diyor hiçbir şekil ego gurur yaparsan diyor geçen yazda yaptığın gibi diyor veya bundan 3 ay öncesi yaptığın gibi yaparsan diyor hiçbir şey olmaz diyor. Aldım kabul ettim. Şimdi bakalım. Benim nelere dikkat etmem lazım Melek Hanım dediğinizi duyar gibiyim. Senin nelere dikkat etmen lazım. Hadi bakalım. Hangi kartları alsam? O kadar çok kartım var ki. O kadar çok kartım var ki. Hangini alsam hangine sorsam. Peki benim nelere dikkat etmem lazım diye sorayım bakayım. Şimdi senin bir kere diyor güvenle alakalı durumları diyor bir şifalandırman lazım. Kimseye güvenmiyorsun diyor. Ve bu güvensizliğin de senin diyor sürekli sana negatif enerjiler ve getiriyor. Aynı zamanda çok negatif düşünceler getiriyor diyor. Sürekli diyor. Ve sana diyor ki seni geri kazanmak için uğraşan kişilere diyor bir şans daha vermen gerekiyor diyor sana. Bakalım ne yapacak izlemen lazım diyor. Ve ondan sonra zaten anlayacaksın bazı durumları diyor. Bir uyanış yaşayacaksın. Zaten sen kendin bırakman gerekeni bırakacaksın diyor sana. Tamamen diyor kendini böyle bir dağıtma sürecindesin diyor. Yani diyor bir bırakmışsın her şeyi. Canın hiçbir şey yapmak istemiyor diyor. Tamam mı? Hiçbir şey yapmak istemiyor diyor. Ama sana diyor ki bak senin diyor bereketlenmen için, senin diyor daha iyi olman için diyor, senin diyor daha iyi şeyler yapman için diyor çalışman gerekiyor diyor. Çalışmadan sen yapamazsın diyor. Neyi arıyorsun diyor. Sürekli bir arayış içerisindesin diyor. Aslında sen diyor kendini bulmaya çalışıyorsun. Kendini bulamadığın için de hep arayış içerisindesin. Önce kendini bul diyor sana. Ve bak sabır. Neye dikkat etmen gerekiyor dediğim zaman sabır diyor. Sabırı öğreniyorsun diyor. Sabırı öğrendikten sonra zaten her şey çok güzel yenilenecek diyor. Bak yenilenme zamanı diyor sana. Tamam mı?
Ve diyor her şey diyor ortaya çıkacak diyor. Neyi istiyorsan, neyi diliyorsan, ilahi adalet diliyorsan o olacak diyor. Yani sen yeter ki diyor, tamam mı? Kendi hayatına odaklan, geri kalan her şey ayağına gelecek diyor. Çok çalışıyorsun diyor çoğunuz diyor. Biraz diyor bu çalışma temposunu diyor daha diyor böyle kendi tarafınızda çekmeniz gerekiyor diyor. Ve sana en önemlisi de şunu söylüyor. Kimseye kin duyma. Kimseden nefret etme. Kimseyi diyor yargılama, suçlama diyor. Affetmen gereken kim varsa sen affet, ilahi kanala teslim et diyor. Geri kalan her şey tıkır tıkır olur zaten. Bilinçaltını temizle lütfen. Dikkat etmen gereken şeyler ne biliyor musun senin? Konuşma, herkese sığırını verme ve herkese de diyor nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu anlatma diyor. Paran mı var? Söyleme. İş mi yapacaksın? Söyleme. Ev mi alacaksın? Söyleme. Araba mı alacaksın? Söyleme. İlişkin mi var? Söyleme. Her şeyi kapalı yaşa diyor sana. Bunlara çok dikkat et diyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Sizlere uyanı alın, uymayan evrene geri yollayın. Seviliyorsunuz beybiler. Beğenmeyi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bak, alma verme dengesi. Sonra videoları çok uzatırım. Melek Hanım neredesiniz diye yazarsanız. Ne kadar güzel yorumlar gelirse, ne kadar beğeni gelirse o kadar da sık video çekerim. Görüşmek üzere diyorum. Tschüss.